Renkleri duyabilmek. Iberg. Bilim kurgu filminden fırlamış gibi geliyor Iberg. 30 yaşında bir sanatçı ve müzisyen olan Neil Harbisson, akromatopsi denen bir durumla doğdu. Yani gözlerindeki koni hücreleri renk almıyor. Bu yüzden dünya onun için kelimenin tam anlamıyla siyah beyaz. 2004'ten beri Iberg adını verdiği bir cihaz aracılığıyla ses yoluyla renk deneyimi yaşadı. Her zaman kafasına bağlı tuttuğu bir sibernetik üçüncü göz, cihaz farklı renkteki dalga boylarını işitebilir tonlara çevirir ve ardından bunları kemik iletimi yoluyla Harbisson'un iç kulaklarına gönderir. Iberg 360 farklı tonu algılayabilir. Normal insan gözünün algılayabildiği kadar değil ama yine de hiç renk olmamasından çok daha iyi. Cihaz iki şekilde çalışır. Harbisson, görünüşe göre renklerin ses haline gelmesine o kadar alışmış ki tonları müzik notalarından tabloya dönüştürebiliyor. Burada Neil'in kendi ağzından yaşadıklarını dile getireceğim. Akromatopsi teşhisi konduğunda nadir görülen bir görme bozukluğu, biraz şok oldu ama en azından neyin yanlış olduğunu biliyordu. Doktorlar tedavi etmenin imkansız olduğunu söylediler. 16 yaşındayken sanat okumaya karar verdim. Öğretmenime sadece siyah beyaz görebildiğimi söyledim ve ilk tepkisi "O zaman burada ne yapıyorsun?" Ona rengin gerçekten ne olduğunu anlamak istediğimi söyledim. Sanat kursunun tamamını gri tonlamayla yapmama izin verildi. Sadece siyah beyaz kullanarak. İnsanların vizyonumun gördükleriyle nasıl olduğunu karşılaştırabilmeleri için görebildiklerimi yeniden üretmeye çalışarak çok figüratif sanat yaptım. Ayrıca tarih boyunca renkle sesi ilişkilendiren birçok insan olduğunu da öğrendim. Üniversitede Plymouth Üniversitesi öğrencisi Adam Montando'nun sibernetik dersine gittim ve renkleri görebilmek için bir şeyler yaratıp yaratamayacağımızı sordum. Bir web kamerası, bir bilgisayar ve bir çift kulaklıktan oluşan basit bir cihaz buldu ve önümdeki herhangi bir rengi sese çevirebilecek bir yazılım yarattı. Örneğin kırmızının frekansı hepimiz duysaydık, F ve keskin arasında bir nota duyardık. Kırmızı en düşük frekans rengidir ve en yüksek mordur. Onu günde 24 saat kullanmaya başladım. Sırtımda çanta taşıyarak sibernetik cihazın, Iberg ve organizmamın tamamen birbirine bağlı olduğunu hissettim. 2004 yılından beri ekipmanı kırıldığında değiştirmek dışında kafamdan almadım. Kafamdan çıkan ve yüzümün önüne çıkan bir antene benziyor. Kafamın arkasında ışık dalgalarını sese dönüştüren bir çip var. Ve renkleri kulaklarımdan değil kemiğimden duyuyorum. Başlangıçta sürekli ses girdisi nedeniyle bazı şiddetli baş ağrılarım vardı. Ancak 5 hafta sonra beynim buna adapte oldu ve müzik ve gerçek sesi renkle ilişkilendirmeye başladım. Ayrıca renkli rüya görmeye başladım. Sanatı algılama biçimimi değiştirdi. Şimdi renk ve sesin tamamen aynı şey olduğunu, yeni bir dünya yarattım. Sesli portreler yapmayı seviyorum. Birinin yüzüne yaklaşıyorum, saçın sesini, cildin, gözlerin ve dudakların sesini alıyorum. Ve sonra yüzle ilgili belli bir akor oluşturuyorum. 2005 yılında okuduğum Darlington College of Art'a gelen Prens Charles ile başlayan ünlü yüzlerin ses portre galerisine başlıyorum. Bazı insanlar çok güzel olabilir. Ancak uyum öznel olsa da kulağa çok uyumlu gelmeyebilirler. İnsanlar kafasından elektronik bir şey çıkan birini gördüklerinde otomatik olarak gülerler veya size ne yaptığınızı sorarlar. Bazen garip bir şey yaptığımı düşündükleri için yerlere girmeme izin vermiyorlar. Geçen yıl onları filme aldığımı düşünen bir gösteride 3 polis tarafından saldırıya uğradım. Onlara renkleri dinlediğimi söyledim ama onlarla alay ettiğimi sandılar ve kamerayı kafamdan çekmeye çalıştılar. Bu elektronik gözün evriminin sonu yok. Şu anda 360 rengi görebiliyorum
ve bunu kızılötesine genişlettim ki insan gözünün göremediği renkleri duyabiliyorum. Şu anda ultraviyole görmeye çalışıyorum. Bu çok önemli çünkü cildimize zarar verebilir. Ama en sevdiğim renk patlıcan. Siyah görünüyor ama aslında menekşe ya da mor ve tiz sesi çok yüksek. Harbison, implantın bir vücut parçası gibi hissettiğini söylüyor. Kameraya ve antene dokunursanız bir dişe veya çiviye dokunmak gibi bir şey. Temelde hissediyorsunuz. Bu tuhaf çünkü daha önce hissedilmedi. Kafasına cerrahi olarak yerleştirildiği için anten takılı olarak uyur ve duş almaktadır. 2004 yılında Harbison'un İngiliz pasaportunun yenilenmesi, pasaport fotoğrafında kafasında elektronik bir cihazla görünmesine izin verilmediğinden reddedildi. Harbison kendisini bir cyborg olarak tanımladığını ve cihazın harici bir elektronik cihaz olarak değil, vücudun bir parçası olarak görünmesi gerektiğini iddia ederek geri yazdı. Pasaport başvurusu daha sonra kabul edildi. Teknik olarak onu bir hükümet tarafından tanınan ilk cyborg yaptı. Bunu cyborg sanatı olarak görüyorsunuz. Yeni duyular yaratma sanatı ve kendi vücut parçalarınızı yaratma sanatı. Sorun şu ki onu paylaşmak imkansız. Bu sanatçının zihninde oluyor. Bu yüzden hem sanatçı hem de izleyicideki tek kişi benim. Çünkü sadece kafamda oluyor. Bunu paylaşmanın tek yolu beyninize bir anten yerleştirilmiş olmasıdır. Asıl mesele bu. Evet arkadaşlar, iBurg cihazı, ben bunun belgeselini izlemiştim, onu bahsedeyim size. Biraz da bu konu üzerinden konuşmaya devam edelim. Bu makalede bahsettiğim ve şahsın kendi anlatımıyla yaşadığı şeyleri aktardığım makalede bir de belgeseli var. DaVinci Learning kanalında bu belgeseli de izlemenizi tavsiye ederim. iBurg yine adı. Ve burada şahsın kendisini de görebiliyorsunuz. İngiltere'de yaşıyor ve tam kafasının arka kısmından çıkan bir antenle geziyor her zaman. Tabi bu artık kendisi alışmış ama insanlar görünce tabii ki bazıları kamera zannediyor, bazıları alay ediyor ya da yüzüne gülüyor. Belgeselde de bunu dile getiriyor zaten. Bu teknoloji şuna benziyor. Ben bunu dile getirmek isterim yine bu makaleye ek olarak. Bildiğiniz biohacking olayı, yani vücudunuza bir parça yerleştirme ve bununla çeşitli işlevsiz organları ya da herhangi bir rahatsızlığını giderme amaçlı bir durum bu. Bu da çok güzel bir örnek aslında biohacking olayına. Ve dediğim gibi yani sadece anten gibi bir şey çıkıyor kafasının arkasında. Bu da tabii insanları tedirgin ediyor. Hiç bilmeyen insanlar, ki kendisinin anlattığı kadarıyla polisten bile dayak yemiş bu durum yüzünden. Belgeseli izlemenizi tavsiye ederim. Nasıl bir teknoloji olduğunu da görebilirsiniz. Ek olarak da çeşitli kaynaklarımı da alt tarafa ekledim. O kaynak sitelerime de bakabilirsiniz. Detaylar var orada. Şahsın yine video içinde resimli hallerini de göreceksiniz. Evet, yani renkleri duyabilmek adına iBurg adlı proje ya da iBurg adlı yazılım bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.